İlamsız icra takibine itiraz. 7 günlük süreyi kaçırmayın. Bugün çok önemli ve birçok kişinin hayatını doğrudan ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. İlamsız icra takibine itiraz. Bir gün evinize ya da iş yerinize bir ödeme emri geldiğini düşünün. Zarfı açıyorsunuz ve bir icra dosyasında borçlu olarak göründüğünüzü fark ediyorsunuz. Belki borcu hiç bilmiyorsunuz. Belki borcun bir kısmını ödediniz. Belki faiz çok yüksek yazılmış. Belki de imza size ait değil. İşte böyle bir durumda en kritik konu şudur. Ne yapmanız gerektiğini bilmezseniz çok kısa sürede takip kesinleşebilir. Önce şunu sade şekilde anlatalım. İlamsız icra takibi alacaklının elinde mahkeme kararı olmadan icra dairesine başvurmasıdır. Yani alacaklı benim bu kişiden alacağım var diyerek icra takibi başlatır. İcra dairesi de borçluya ödeme emri gönderir. Bu aşamada icra dairesi borcun gerçekten var olup olmadığını araştırmaz. Sadece takip işlemini başlatır. Borçlu ise ödeme emrine karşı süresi içinde itiraz ederse takip durur. Buradaki en önemli süre genellikle 7 gündür. Ödeme emri size tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde icra dairesine itiraz etmeniz gerekir. Bu süre çok önemlidir. Çünkü 7 gün içinde itiraz etmezseniz takip kesinleşebilir ve alacaklı haciz işlemlerine geçebilir. Maaşınıza, banka hesabınıza, aracınıza ya da mallarınıza haciz gelme riski doğabilir. Peki itiraz nasıl yapılır? İtiraz takibi yapan icra dairesine yapılır. Yazılı dilekçe verebilirsiniz. Bazı durumlarda sözlü beyanda tutanağa geçirilebilir. Ama uygulamada en sağlıklısı açık ve anlaşılır bir dilekçeyle itiraz etmektir. UYAP üzerinden de işlem yapılabilir. UYAP, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin kısa adıdır. Elektronik imza varsa bazı işlemler internet üzerinden de yapılabilir. İtiraz ederken sadece itiraz ediyorum demek bazen yeterli olmayabilir. Neye itiraz ettiğinizi açık yazmanız gerekir. Borca mı itiraz ediyorsunuz? Faize mi itiraz ediyorsunuz? İmzaya mı itiraz ediyorsunuz? Yetkiye mi itiraz ediyorsunuz? Bunları doğru şekilde belirtmeniz gerekir. Birinci itiraz türü borca itirazdır. Ben bu borcu kabul etmiyorum demektir. Borç hiç doğmamış olabilir. Borç ödenmiş olabilir. Borç fazla gösterilmiş olabilir. Faiz yanlış hesaplanmış olabilir. Böyle bir durumda dilekçede borca, faize, masraflara ve ferilerine itiraz ettiğinizi açıkça yazmanız gerekir. İkinci önemli konu imzaya itirazdır. Eğer takip bir senede ya da imzalı belgeye dayanıyorsa ve o imza size ait değilse bunu ayrıca ve açıkça yazmalısınız. Sadece borca itiraz ediyorum demek her zaman imzaya itiraz anlamına gelmez. Bu yüzden dilekçede şu ifade mutlaka yer almalıdır. Takibe dayanak belgedeki imza bana ait değildir. İmzaya ayrıca ve açıkça itiraz ediyorum. Bu cümle çok önemlidir. Çünkü imzaya açıkça itiraz edilmezse icra takibi açısından imza kabul edilmiş sayılabilir. Üçüncü konu yetkiye itirazdır. Yetki itirazı bu icra dairesi bu takibi yapmaya yetkili değildir demektir. Mesela siz Ankara'da oturuyorsunuz ama takip İstanbul'da başlatılmış olabilir. Böyle bir durumda sadece yetkiye itiraz ediyorum demek yerine hangi icra dairesinin yetkili olduğunu da yazmak gerekir. Örneğin yetkili icra daireleri Ankara icra daireleridir şeklinde açık bir ifade kullanılmalıdır. Bir de kısmi itiraz vardır. Borcun tamamına değil de sadece bir kısmına itiraz ediyorsanız hangi miktarı kabul ettiğinizi ve hangi miktara
itiraz ettiğinizi net şekilde yazmalısınız. Aksi halde kabul etmediğiniz kısım konusunda karışıklık yaşanabilir. Peki itiraz edince ne olur? Süresi içinde yapılan geçerli itiraz takibi durdurur. Yani alacaklı hemen haciz işlemine devam edemez. Ama bu borcun tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sadece takip durur. Bundan sonra alacaklının önünde bazı yollar vardır. Alacaklı itirazın iptali davası açabilir. İtirazın iptali davası genel mahkemede açılan bir davadır. Alacaklı bu davada gerçekten alacaklı olduğunu ispat etmeye çalışır. Bu dava genellikle itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılır. Bir diğer yol ise itirazın kaldırılmasıdır. İtirazın kaldırılması icra mahkemesinde istenir. Alacaklının elinde güçlü yazılı belge varsa bu yol tercih edilebilir. Örneğin imzası kabul edilmiş bir senet, noter onaylı belge ya da resmi belge varsa icra mahkemesinden itirazın kaldırılması talep edilebilir. Bu yol için genellikle 6 aylık süre önemlidir. Borçlu açısından başka davalar da vardır. Eğer kişi borçlu olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilir. Menfi tespit davası ben bu borçtan sorumlu değilim demektir. Eğer kişi icra baskısıyla borçlu olmadığı bir parayı ödemişse istirdat davası açarak ödediği parayı geri isteyebilir. Burada çok önemli bir ayrım daha var. İtiraz ile şikayet aynı şey değildir. Borca karşı çıkıyorsanız bu bir itirazdır. İcra dairesinin yaptığı işlemin hatalı olduğunu düşünüyorsanız bu şikayettir. Örneğin ödeme emrinde hata varsa, tebligat usulsüzse ya da icra müdürlüğü yanlış işlem yaptıysa şikayet yolu gündeme gelebilir. Sonuç olarak ilamsız icra takibinde en önemli şey süreyi kaçırmamaktır. Ödeme emri geldiyse panik yapmadan ama gecikmeden hareket etmek gerekir. 7 günlük süreyi akılda tutmak şarttır. Borca, faize, imzaya ve yetkiye itirazlar açık yazılmalıdır. İmza size ait değilse bu özellikle belirtilmelidir. Yetkiye itiraz edilecekse yetkili icra dairesi gösterilmelidir. Unutmayın, icra dosyasında atılacak küçük bir adımın büyük sonucu olabilir. Zamanında yapılan doğru bir itiraz sizi haksız bir takipten koruyabilir. Ama süresi kaçırılmış, eksik ya da yanlış yapılmış bir itiraz ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Bu yüzden ödeme emri geldiğinde belgeyi dikkatlice okuyun, süreyi hesaplayın ve gerekiyorsa bir hukukçudan destek alın.